Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün bahçem için en uygun çit bitkisi hangisi? Bugün sizlerle bahçenizde kullanabileceğiniz kozalaklı çit bitkiler hakkında bilgi vermek istiyorum. Bahçeniz için hızlı bir şekilde çit oluşturmak istiyorsanız en hızlı büyüyen herdem yeşil kozalaklı çit bitkilerinden biri olan Leyland Cypress, Leylandı servisi. Leylandı servileri yıllık ortalama 90 santimetre civarında büyür. Çok hızlı çit oluşturmak için en çok tercih edilen çit bitkisi Leylandı servisidir. Leylandı servisiyle çok hızlı bir şekilde bahçenize çit oluşturabilirsiniz. Kıyı bölgelerinde oluşturacağınız çitlerde de rahatlıkla Leylandı servisini tuza olan toleransından dolayı kullanabilirsiniz. Leylandı servisinin bir diğer özelliği güçlü bir kök yapısı olması nedeniyle kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Bitkimiz Leyland Cypress Gold Rider. Altı Leylandı. Leyland Cypress'e göre Leyland Cypress Gold Rider büyüme hızı daha yavaş. Yıllık ortalama 50 santimetre civarı bir büyüme oluşturur. Altı renkli bir çit bitkisi düşünüyorsanız karar vermeniz gereken bitkimiz Leyland Cypress Gold Rider. Üstün özellikleri kuraklığa dayanıklı olması, tuza toleranslı olması, kompakt bir yapıda olması. Çok uzun çit bitkisi düşünüyorsanız karar vermeniz gereken bitkimiz Cupressus sempervirens Swans Golden. Yalnız çit oluştururken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yaşadığınız bölge kar yağışı alan bir bölge ise budama yapabileceğiniz yükseklik kadar büyütmeniz gerekiyor. Çünkü kar yağışından dolayı bu gövdeye paralel dallarda bükülmeler meydana geliyor. Dolayısıyla bu dar sütunlu form bozuluyor. O yüzden mutlaka budama yapmanız gerekiyor. Eğer yaşadığınız bölge kar yağış alan bir bölge değilse Cupressus sempervirens Swans Golden'u istediğiniz yüksekliğe kadar rahatlıkla büyütebilirsiniz. Eğer uzun bir çit bitkisi düşünüyorsanız karar vermeniz gereken bitkimiz Cupressus sempervirens piramidal. Az önce Cupressus sempervirens Swans Golden'da belirttiğim hususlar Cupressus sempervirens piramidal için de geçerlidir. Cupressus sempervirens'ın totem çeşidini bahçenizde kullanırsanız kozalak üretmeyeceğinden dolayı bu şekilde açılmalar totem selvide olmayacaktır. Dolayısıyla kalem servi seçimi yaparken mutlaka tohum üretmeyen totem servi tercihiniz olmalı. Arizona servisi tuzluğa toleranslı bir çit bitkisidir. Dolayısıyla kıyı bölgelerde yaşayanlar için bahçelerinde rahatlıkla kullanabilecekleri bir çit bitkisidir. Arizona servisinin diğer bir özelliği bir kez kurulduktan sonra kuraklığa oldukça dayanıklı bir çit bitkisidir. Perilerin Bahçesi içerisinde onlarca Arizona servisi bulunmakta. 2013 yılında aşılı bir şekilde dikim yaptım. Dikildiklerinde 20 santimetre aşı boyu olan bitkiler şu an yaklaşık 12-13 yaşlarında bulunmaktalar ve 13 yıldır ben Arizona servilerinde hiçbir hastalık ve zararlıya rastlamadım. Bahçemdeki kozalaklı bitkiler arasında hastalık ve zararlılara en çok dayanıklı bitki Arizona servisidir. Bu yüzden bulunduğunuz bölgede hastalık ve zararlılara karşı hassas bir bölgede yaşıyorsanız kullanmanız gereken bitkimiz Arizona servisidir. Evet, altın renkli çit bitkilerinden Thuja occidentalis yantar. Bu çit bitkimizin en önemli bir özelliği kehribar sarısı renkleri. Pul yaprakları mükemmel kehribar sarısı renklerle bahçenize renk katacak bir bitki. Tuza toleranslı çit bitkileri. Eğer kıyı bölgelerde yaşıyorsanız kullanmanız gereken bitkimiz
Juniperus scapularum bluaro. Tuza oldukça dayanıklı bir bitkidir. Tuza toleranslı olması, ayrıca bir kez kurulduktan sonra kuraklığa dayanıklı bir bitki olması, özellikle kıyı bölgelerde yaşayanlar için bahçelerinde rahatlıkla kullanabilecekleri bir çit bitkisidir. Juniperus scapularum bluaro. En büyük özelliği dar, sütunlu formunu koruyor olması. Dolayısıyla çok az bakım gerektiren bir çit bitkisi. Yine görmüş olduğunuz bitkimiz Juniperus procumbens nana. Yine tuza dayanıklı kıyı bölgeler için kullanabileceğiniz, alçak çitlerde kullanabileceğiniz ya da yer örtüsünde kullanabileceğiniz bir ardıç çeşidi. Az bakım gerektiren çit bitkileri. Bitkimiz Thuya occidentalis smaragd. Bitkimizin en önemli özelliği bu dar piramidal yapıyı koruyor olması. Dolayısıyla bahçenizde az bakım yaparak çit oluşturmak istiyorsanız kullanmanız gereken bitkimiz Thuya occidentalis smaragd'tır. Bahçenizde uzun ömürlü çit bitkisi düşünüyorsanız kullanmanız gereken bitkimiz Taxus bagata çeşitleri. Bu görmüş olduğunuz Taxus bagata festigata. Dar, sütun formlu bir çeşit. Bu çeşidin özelliği sütun formu olmasından dolayı oluşturacağınız çitte çok az bakım gerektiren bir çit bitkisi. Dolayısıyla az bakım düşünen bahçe sahipleri için kullanabilecekleri bir çit bitkisidir. Bitkimiz Taxus bagata, yaygın porsuk Türkçe karşılığı. Yine uzun ömürlü çit bitkileri arasında kullanabileceğimiz bir çit bitkisi. Diğer uzun ömürlü çit bitkilerinden Taxus media emerald spirit. Bitkimiz Chamania paris lozaniana columnarus aurea. Yalancı servi. Yine sütunlu yapısını koruyor olması, altı renginden dolayı bahçenizde az bakım gerektiren çit bitkilerinden biri. Bitkimiz Blue Atlas Cedar, mavi atlas sedirı. Mavi atlas sedirini çit dikiminde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bitkidir. Eğer mavi renkli bir çit bitkisi düşünüyorsanız kullanmanız gereken bitkimiz mavi atlas sediri. Evet, burada mavi atlas sedirini espalyer form vermiş olduğum yaklaşık 10 yıllık bir eğitim sonucunda bu hale alan mavi atlas sedirimiz. Her yıl düzenli budama kırpma işlemleri yaptığımız bir mavi atlas sediri. Espalyer. Evet, görmüş olduğunuz mavi atlas sediriyle oluşturulmuş bir çit. Gayet tabi bunların her yıl düzenli olarak budamasını yapıyorum. Hemen şuradan size göstereyim. Bakın, geçen yıl kesim yaptığım nokta burası. Bu yine düzenli olarak bunların makaslama işlemini yapacağım. Budama yapmamış olsaydım, yaklaşık 10 yıldır bu mavi atlas sedirlerine budama yapıyorum. Bunlar şu an 3,5 metre civarında boyları. Rahatlıkla 10 metreye ulaşabileceklerdi. Ancak her yıl yapmış olduğum budama nedeniyle fazla büyümüyorlar. Büyümeyi sınırlandırmış oluyorum. Bakın, bu budama sayesinde böyle kompakt bir yapı oluşturmaya çalışıyorum. Normalde mavi atlas sedirlerinin ana gövdede bu kadar çok dallanması yoktur. Ancak buralarda görmüş olduğunuz gibi, bakın şurada görmüş olduğunuz gibi kesimler yaptığım için
Bakın şuralardan kesim yapmışım. Şurada şu noktada kesim yaptım. Buralarda hemen yan dallar çıkmaya başlamış. Yani burada amacım kompakt bir yapı oluşturmak. Eğer bahçenizde alçak bir çit oluşturmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bitkilerimiz Pinus mugo, bodurçam, Pigea pungens gulaka, bodur mavi ladin ve ileride görmüş olduğunuz Pinus mugo wintergold, altuni, bodur dağ çamı. Yakın çekimden de size göstermek istiyorum. Bitkimiz Pinus mugo, bodur dağ çamı. Alçak çit oluşturmada rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bitki. Pigea pungens gulaka, bodur mavi ladin. Yine aynı şekilde alçak çit oluşturmada kullanabileceğiniz bir bitki. Bir diğer iğne yapraklımız Pinus mugo wintergold. Pinus mugo wintergold normalde yazın yeşildir. Soğuklarla birlikte sarı renk, altın renk almaya başlayan alçak çit oluşturabileceğiniz yine bir başka iğne yapraklı. Çit bitkisi olarak kullanabileceğimiz bir diğer iğne yapraklı ağacımız Abies alba. Göknar ağacımızı budamasını geçen yıl yaptım. Şimdi yakın çekimden göstereceğim. Çok güzel budamaya yanıt veren bir bitki. Bakın bunlar geçen yıl makasladığım kısımlar. Hemen kesilen kısmı onarıyor, kapatıyor. İbrelerin yine yapısında var bu. Renklerdeki canlılığı kışın da koruyan bir göknar çeşidi. Yaz mevsimi, ilkbahar mevsimi gibi canlı renklerini koruyor. İğne yapraklı diğer çeşidimiz çit bitkisi olarak kullanabileceğimiz Abies concolor. Abies concolor'un görmüş olduğunuz gibi yeşil uzun iğneleri var. Şöyle göstereyim size. Bunu da aynı şekilde geçen yıl makaslama yapmıştım. Bakın kesim yaptığım noktaları hemen görmüş olduğunuz gibi hemen de kapatmış. Evet, bitkimiz Pigea gulaka konika. İğne yapraklı, hemen hemen hiç bakım gerektirmeyen bir ladin çeşidi. Türkçe karşılığı konik ladin. Şimdi bu bitkimizi yakın çekimden size tanıtmak istiyorum. Çok özel bir bitki çünkü. Bu konik ladinin en büyük özelliği hiç bakım gerektirmiyor olması. Yani budama ile ilgili bakın bu konik yapıyı koruyor olması mükemmel. Gördüğünüz gibi bu konik yapısını koruyor. Yaklaşık bu konik ladinimiz 10 yaşında bir konik ladin. Şöyle yakından iğne yapraklarını da size göstereyim. Tabii bakım gerektiriyor olmaması tabii ki budama anlamında söylüyorum. Konik ladinin en hassas olduğu nokta akarlara karşı çok hassas. Hastalık ve zararlara karşı ilaçlamasının doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Değilse bitkinizi öldürebilirsiniz. Onun haricinde bakım gerektirmeyen mükemmel bir ladin çeşidi. Bugünkü videomuzda sizlerle kozalaklı herdem yeşil çit bitkilerini paylaştım. Bahçenizin toprak yapısına, iklim özelliklerine göre çit bitkisi seçimi yapmalısınız. Dolayısıyla çok hızlı büyüyen bir çit bitkisi düşünüyorsanız seçiminiz Leyland Cypress'ten, Leylandi servisinden yana olmalı. Bulunduğunuz yer kıyı bölgesi, tuza maruz kalan bir bölge ise karar vermeniz çit bitkisi
ardıç çeşitleri yani Juniperus virginiana ya da Juniperus scopularum bluaro olmalı. Hastalık ve zararlara dayanıklı bir çit bitkisi dikmek istiyorsanız bahçenize Cupressus arzonica glauca yani mavi Arizona servisi dikmelisiniz. Ya da kuraklığa dayanıklı bir çit bitkisi düşünüyorsanız bahçenize dikmeniz gereken bitkiler Leyland Cypress, Leyland servisi, Leyland Cypress Gold Rider, Altuni Leylandi ya da Cupressus arzonica glauca, mavi Arizona servisi olmalı. Çok uzun ömürlü bir çit bitkisi düşünüyorsanız bahçenize karar vermeniz, bahçenizde oluşturmak istediğiniz çit bitkiniz Taxus bagata ve çeşitleri olmalı. Az bakım gerektiren bir çit bitkisi bahçenize tesis etmek istiyorsanız karar vermeniz gereken bitkimiz batı mazısı Thuya occidentalis smaragd, Altuni batı mazısı Thuya occidentalis golden smaragd, Altuni mazı Thuya occidentalis yantar, sütun porsuk Taxus bagata fatigata. Bu çeşitleri ile çit oluşturduğunuzda düşük bakım gerektiren çit bitkileridir. Dolayısıyla az bir bakımla çit tesis edebilirsiniz.